Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün, sizlere öyle bir, içimizden geldi bir yayın yapalım istedik. Selen Yüksek, isminde bir astrolog arkadaşım var. Bizim Eksantrik İlimler Akademisi öğrencilerimizden, bizim bütün derslerimize giren öğrencilerimizden, konuya hâkim. Onunla biraz böyle bir muhabbet etmek istiyoruz astroloji üzerine. Sizler de muhabbetimize eşlik edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tanıştırayım. Selen, merhabalar Selen, nasılsın, iyisin? Merhabalar hocam, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür, her şey yolunda, problem yok. Evet Selen, seni kısaca bir tanıyalım. Neler yapıyorsun? Nasıl başladı astroloji, yolculuğun? Nereye gidiyorsun? Hedeflerin neler? Neler konuşmak istersin bu muhabbetimizde? Hocam normalde ben aslında gıda mühendisi biriyim. Evet, Fakat, bu pandemiden önce, bıraktım mesleği. evet, Eee, Dedim ki ya ben küçüklükten beri zaten böyle bir astrolojidir, hani, o hepimizin bildiği burçlardır falan bunlara ilgim vardı. evet, Ondan sonra dedim ki, hani, madem zaten böyle bir dönemdeyiz, niye daha fazla bunlarla uğraşmıyorum, niye işin içine biraz daha girmiyorum diyerek, başladım. Hiç de pişman olmadım, çok severek yapıyorum. Ve anladım ki bu aslında böyle hani hiç bitmeyen bir yolculuk. Yani tıp gibi, hukuk gibi böyle sürekli kendini insanı yenilemesi gereken, sürekli bilgileri tazelemesi gereken, yabancı bir dil gibi sürekli kullanması gereken böyle bir ilim. evet. Çok mutluyum yani bunun içinde olduğum için. Çok severek de yapıyorum zaten. Bu şekilde başladım aslında. Anladım, çok güzel. Peki, astroloji hakkında dikkatini çeken ya da senin hedeflediğin, bir alan, branş var mı? Ya da, astroloji genel olarak bütün astroloji dallarıyla mı ilgileniyorsun ya da senin böyle özel bir ilgi alanın var mı astroloji? Mesela finansal olur ya da Hı ne bileyim hı. çocuklar üzerine olur veya ilişkiler üzerine olur. Böyle hedeflediğin bir durum var mı? Var hocam. Öncelikle doğum haritası analizini direkt zaten şu anda onunla devam ediyorum ilk Evet, başta. normal Önceliğim genel o. olarak, durumu natal harita analizleri üzerinden, transitler Evet, üzerinden, progres evet. solar yakın o tarz, Aynen. Hatta şöyle, öngörüler benim için en azından, bir tık daha harita analizinden, 2'nci planda kalıyor. Yani çünkü gelen danışanlara da hep onu söylüyorum. Önce kendi haritanızı iyi şekilde analiz etmeniz gerekiyor, evet, evet. anlamanız gerekiyor. Güzel Bunun tespit. üstüne öngörü yapalım ki, Evet, yoksa yani o sonuçta o öngörüde çıkan şeyler evde boş boş oturarak olmuyor. evet, Kişi kendi derslerini öğrenecek, yapacak ki ondan sonra bazı meyvelerini toplayacak. evet. Bunun haricinde de ilişkiler astrolojisi ve soru astrolojisi Eee, şu anda ön planda benim için. Onlar üzerine Anladım. çalışıyorum. Anladım, çok güzel. Peki, neler düşünüyorsun astroloji ile ilgili yükselen burçlar, ay burçları, güneş burçları? Bu konuyla ilgili toplumda, işte, "Burcun ne?" diye bir soru var mesela. Evet. Senin burcun ne? Mesela sence astroloji bu kadar sığ mı? Yani, sence astroloji bu kadar küçük bir soruya sığar mı? Ya da cevap olarak, hani, birisi, işte, "Benim burcum ne?" dediğinde bize komik mi geliyor ya da, sen mesela astroloji başlamış biri olarak, bir astrolog olarak, emm, hani, ne düşünüyorsun? Yani, bu soru hakkında, bu soruya nasıl cevap verilmeli? Burcumuz ne bizim? Ya da nasıl diyeyim, astroloji bir tek küçük bir soru kalıbının içine sığabilecek bir, ilim mi? Hocam, şimdi şöyle, tabii ki değil bir kere bunun cevabı kesinlikle. Ne biz buna burada yarım saat içinde cevap verebiliriz, ne bunu, işte, yarım saat içinde anlatabiliriz. Böyle bir şey değil ama, tabii ki genel izlenim şu, yani ben de astrolojiye başlamadan önce öyleydim. Tabii, Herkes yani, evet, astrolojiyi burçlardan ibaret olarak biliyor evet, ve, evet, işin daha da, yanı, nasıl söyleyeyim, yani trajikomik yanı diyeyim tabii ki. Yani evet, içinde olduğumuz için bize öyle geliyor ama evet, eğer burcu, tutuyorsa özellikleri astroloji var ama burcun özellik tutmuyorsa astroloji yalan gibi böyle bir, ortaya şeyler atılmaya başlanıyor. evet, Şimdi ben de çevremde çok fazla şey duyuyorum, işte, "Ay, ben Yay burcuyum, bana hiç özellikleri uymuyor." ya da, "Ben Yay burcuyum, bana bütün özellikleri uyuyor, kesin, işte, ben Yay'ım." İkisi de doğru değil aslında. Baktığımız evet, zaman biri olumlu, biri olumsuz bir şey ama
İkisi de doğru değil. Çünkü birazdan zaten örneklerle de göstereceğiz. Pek çok yerleşim var. Biz bunu şimdi en genel şeyiyle söyleyeceğim ben. Hani yükselen Ay burcu ve Güneş burcundan bahsedeceğim. Çünkü en çok bilinenler ve karıştırılanlar bunlar. Ama bunların da yeri gelecek doğru olmadığı, tutmadığı zamanlar olacak. Yani bir sürü Evet. kombinasyonlar var, açılar var vesaire var. Burada en basit anlamıyla şeyi söyleyebiliriz. Bir kere yükselen burç dış bir çember olarak düşünmemiz gerekiyor kendimizde. Yani ben Evet. şöyle tanımladığımda ya da danışanlara öyle anlattığımda karşı taraftan daha pozitif şeyler geldiği için bu şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Yükselen burcu böyle komple dışımızda bir çember olarak düşünürsek sanki insanlar bizi ilk o halimizle tanıyor gibi. Evet. Böyle hani atıyorum çok konuşkanız, işte çok atılganız. Diyorlar ki mesela ya işte çok konuşkan kız, çok konuşkan adam Birinci diyorlar. evde mesela yükselen burç ve birinci evde yerleşmiş gezegenler bizi Aynen, vitrinde tanıtan şeyler. Yani ilk aynen etapta öyle. bizi görenler bizi ilk etapta öyle değerlendiriyorlar. Aynen öyle hocam. Eğer Bizi ters direkt bir olarak temsil eden yer. Ama tabii ki aynen. şey ilerledikten sonra, muhabbet ilerledikten sonra senin işte asıl Evet, sır, hani sır karakter, işte arka evet. plandaki gerçek karakter daha sonra çıkıyor. Peki onlar neler mesela? Senin tespitlerin neler? Şöyle hocam, içeriye bir çember daha yapıyoruz. O Evet, biraz daha güneş burcumuz. Yani herkesin tabir ettiği normal kendi burcumuz. Yani biz bir insanı tanıdık. Ondan sonra diyoruz ki diyelim ki yükselen burcu işte Koç olsun. Kendi burcu Oğlak olsun. Diyoruz ki sonra aslında o dışarıdan işte çok hareketli, çok atılgan gözüküyormuş ama iş konularında evet, da bir o kadar disiplinliymiş. Bir tık daha evet, tanıdık biz o kişiyi. Bir adım evet. daha yaklaştık o kişiye. Bu kendi burcumuz oldu. Sonra geliyoruz bir de ay Yani burcu dediğimiz bu güneş burcumuz oldu değil mi şimdi? güneş burcumuz oldu. Yükselen Aynen. burcu ilk toplumda bizi ilk lanse eden şey. Güneş Aynen. burcu biraz daha tanıdıkları zaman Hı hı. ortaya çıkan bir karakter. Bir de ay burcu var. Bir de Evet, ay burcu. O evet, en buzdağının görünmeyen kısmı. evet, Şimdi yükselenimiz Koç'tu. Kendi burcumuz, güneş burcumuz Oğlak'tı. Şimdi bu böyle bir kombinasyondaki kişiden çok fazla duygu beklemeyiz aslında. evet, Hani daha evet, mantıksal bekleriz. evet. Ama adamın ya da kadının ay burcu yengeç ya da balık. Abo, Ne evet, olacak şimdi? Kenarda evet, köşede yani işte kızıyor mesela ya da iş istediği şekilde olmuyor. Arka planda üzülen, bunu kafasına takan, içerleyen, alınan bir insan çıkıyor. Bu sefer de diyoruz ki evet, ya ben onu ilk tanıdığımda çok hareketli ve işine çok düşkün bir insan olarak evet, görüyordum ama oturduk, dertleştik. Meğerse ne kadar duygusal bir insanmış çıkıyor evet, şimdi evet, ortaya. evet, evet. Bu durumda ne yapacağız? Bu kişiye Koç %100 uyar mı? Uymaz. Oğlak %100 uyar mı? Uymaz. Demek ki Baktığınızda burada zaten yengeç ve balık kafadan 3 da. tane burç çıktı. Yani 3 tane burç Aynen. çıktı. Aynen. Daha bir de bunun Venüs'ü var. Bunun Heh, Satürn'ü var. Sorumluluk alma nasıl sevdiğimiz. Mesela Venüs aynen. burcunda nasıl sevdiğimiz ya da nasıl para kazandığımız, para kazanma taktiklerimiz ya da neye ilgimizi çekiyor, bizi Hı haz hı. veren şeyler. Mars burcumuz var, nasıl aksiyon aldığımız. Evet. Satürn burcu nasıl sorumluluk aldığımız. İşte bunun Neptün'ü var, Uranüs'ü var, Plüto'su var. Her ne kadar jenerasyon da olsa hangi evlerde, hangi burçlarda ona göre de karakter Hı hı. alıyoruz. Merkür burcun var, senin nasıl iletişim. Yani baktığımız zaman aslında 12 tane burç, 12 tane evi yani bizim Evet. ilgi alanlarımızı kapsamış durumda. Bunların dispozitörleri alanlara yayılmış durumda. Baktığın zaman değil mi mesela halk arasında burcun ne senin dediklerinde Evet. abi ne soruyorsun sen? Yani hangi burcun ne? Sorusu Hangi alandaki ortaya yani? çıkıyor. Yani evet cevap verilemez oluyor. Yani Yok. şöyle nasıl, kime göre, neye göre? Burcun ne? Yani tek bir burçla bir insanı sınırlandıramayız. Hatta derslerde anlatıyorum hatırlıyorsan Placidus whole sign Evet. kavramındaki farklılıklar. Yani Aynen. mesela kişinin kişinin o anda yani güneşi birinci evde, ikinci evde de oluyor olabilir. Yani Hı hı. Placidus'a göre birinci evde, Holstein'e göre ikinci evde de olabilir. Kıstırılmış burçta. Bu kişi ilk baktığımızda çok popüler ama daha madde, materyal konularına ya da girişim konular ikinci evde de gözükebilir arka Evet. planda veya ikinci evde görünen bir güneş Holstein'da üçüncü evde veya üçüncü evde görünen Holstein'da Placidus'ta ikinci evde görünüyor olabilir. Yani bu da psikolojik eğilimler. Hani baktığımız zaman insanı yani tek bir şeyle düşünemiyoruz değil mi? Sınırlandıramayız. Evet, Yapamayız yani. sınırlandıramıyoruz. Yani
O zaman karakter analizi olarak baktığımızda astrolojiye gerçekten ortada çok ciddi bir psikoloji var. Yani Evet. insan psikolojisini inceliyoruz aslında rezonanslarla. Yani Evet. buradaki gezegen sembolleri ve oradaki frekans ağırlıklarıyla insanın nasıl davrandığını, nasıl davranmak istediğini ya da aslında kim olduğunu ya da ne yapmak istediğini, neye potansiyeli olduğunu. Evet. Bir Buradan de bir şu sürü potansiyel buradan bir sürü branş çıkıyor tabii. Evet, Evet. aynen. Bir de hocam şöyle de bir şey var tabii. Şimdi ay haritalarımızda anneyi, güneş de hani genel itibariyle babayı da temsil ettiği için Evet, evet. aslında baktığımızda bir yandan duygularımız ya da ilişki yaşayış tarzımız biraz daha anneye göre biraz şekillenmiş gibi oluyor. Onun açılarına Evet. göre olmuş oluyor. Aslında altyapıda evet. Yani Hı Ay hı. burcu kişinin annesiyle ailevi durumuyla, ruhsal durumu arasında bir paralel bir Evet, ilişki var. Yani evet. bir insan nasıl tepki veriyor? Eee, ailesiyle kökle bağlı. Hı Yani hı. Ay'la bağlı olduğu için tepkiler, Ay'la ilgili olduğu için nasıl tepki verdiği annesiyle direkt özdeşiyor. Evet, Yani annesiyle, direkt nasıl davranıyorsa, annesiyle nasıl bir ilişki içindeyse tepkileri de o şekilde. aynen. Ondan sonra, mesela örnek benim ayım Aslan. Eee, ben derslerde hep benim annem çok popüler bir kadın. Yani, hani, Evet. kendi çapında. Yani bulunduğu mahalle Hı şeyinde, hı. ondan sonra tabii o zamanlar böyle yayın, sosyal medya yok ki yani ün, nam. Mahalle çapında, biga çapında. Hı Yani, hı. ondan sonra, bir sürü kadın arkadaşı var. Yani, biz o zamanlar ben küçükken annem çok popülerdi. Yani herkese iş yaptırırdı. Hı İşte, hı. ondan sonra herkese para öderdi. Bu şey var, kadınlar o zamanlar, yani tabii ben 90'lardan bahsediyorum. Hı hı. Annem şimdi emekli oldu, babam emekli oldu. Hani, mesela o popülerlik, herkesin tanıdığı kişi olmak. Nedir mesela? O, kadınların yaptığı iğne oyası işler var. Biliyor Evet, musunuz? Bilmiyorum, evet, hani, evet. böyle onları yaptırırdı Hı herkese. hı. Ondan sonra, ve çok böyle herkese para öderdi, tamam mı? Hani, herkesten bir ticareti vardı annemin. Ondan sonra herkes annemi tanırdı. Buradan böyle Bulunduğu Adamahallesi'ne ortamda kadar. parlıyor işte. Yani parlayan bir kadındı yani, Hı tamam hı. mı? Şimdi ben annemden bunu gördüm. Annem hep takdir edildi. Hep birilerine yani iş yardımı yaptı. Bak, benim Evet. tepkilerim arka planda hep böyledir. Çünkü ben kadın olarak bunu mesela benim, kadın, mesela Hülya benim Hı hı. eşim. Çeyrek asırlık eşim yani. Ben, Hülya hani aşk hayatımızdaki başlangıçta o dönem derslerde anlatırım ya size. İlişki Evet. tarzında daha çok. Mesela oradaki şey bile, ben Hülya'yı, sevmemdeki ya da ilgimi çekmemdeki amaç şeydi yani ilk başlatan start noktası, Hı hı. eee, ondan sonra beni kabul etmeyişi. Yani aslında kendimi kabul ettirmek. Çünkü beni kabul eden ben radyo DJ'ydim. Beni kabul eden bir sürü arkadaş vardı. Ama Hülya diyordu ki bana benimle dalga geçiyordu. Alay ediyordu benimle. Yani bana diyordu ki sen müzik keleğisin, işte bilmem nesin falan. Benimle alay ediyordu ve bu beni çok cezbetti. Neden? Ayaslan olarak Evet. yani aslında ben onu kendimi evlendirerek cezalandırdım. Yani "Sen misin bana hayır diyen?" falan diye böyle. yani tabii, burada yani kafaya koydum. Dedim ki bu zor kadın. Yani işte, eee tepkiler bak. Mesela bir erkeğin haritası Ay, sevdiği şeyler. Hani sevdiği, kadınları gösteriyor Ay ilişkiler astrolojisinde. Ay senin yemek yeme alışkanlıkların. Hı hı. Ondan sonra, mesela Ay'ı Aslan olan kişi, böyle, çok fazla, hani, masadaki düzen ya da nasıl böyle çok şaşalı yemekler yemek isteyebilir ya da böyle şeylere çok, dikkat edebilir veya Karışık. ondan Hı sonra beslenmesi hı. çok şey olabilir, ya da çok damak zevkine, düşkün olabilir. Hı hı. Yani yemek zevklerine düşkün olabilir ki ben öyleydim. Mideme aldırdım zaten artık bıktım yani. Ki hocam Eee bir de mesela sizde Başak Sterliumu falan var. Normalde Başak Sterliumu Evet, olan bir insandan böyle şeyler beklenmez. evet. Aslında işte yani orada Başak, burada Aslan her şey işte böyle, karışık bir şekilde Aynen, ortaya tabii işte çıkıyor. Biraz burada ondan, aynen. biraz ondan yani. Burada, karakteristik olarak, psikolojik olarak kişinin eğilimlerini görüyoruz yani. Enteresan değil mi? Yani astrolojide gezegenlerin konumları, bulunduğu evler, dispoz ettiği noktalar, bizim hayatımızdaki noktalarla paralel işliyor. Evet, Enteresan. Benim ilgi odaklarım, hoşlandığım kadın türü, para kazanma yöntemlerim, davranışlarımdaki tepkiler, Ay'la, Güneş'le, Venüs'le, Mars'la etkili.
Hı hı. enteresan bir şekilde, doğru işliyor. Buradan finansala çıkarız, buradan ilişkilere Her çıkarız, yere buradan, çıkar. bir sürü şeye çıkarız. Kolektif etkiler de aynı şekilde bu şekilde değerlendirilebilir. Yani mesela Dünya Astrolojisi'nde biz bunu yani mesela Ay halk demek. İşte Ay'a Evet, bakarak ayın konumunda, mevsim girişlerinde halkın ne durumda olduğunu, Güneş'e oldu. bakarak kırılın ne durumda olduğunu, yani iktidarın, işte gibi böyle burada Evet, öngörebiliriz. Ya da parasal ekonomiyi Venüs'ten görebiliriz, evet. Satürn'den, görebiliriz, Hukuk Jüpiter'den, diyorsun. bereketi görebiliriz. Yani birçok şeyi buradan yani nasıl baktığımız yani bir harita bize, birçok farklı alan sunuyor. Enteresan değil mi? Evet. Yani, işte, mesela, hani, şimdi ben de burç yorumu yapıyorum. Burç yorumu yapmak gerekiyor zaten. Ona, Evet, bir lafım yok. Ama mesela, buna %100 körü körüne bağlanmamak gerektiğini tabii düşünüyorum. ki. Bir de Gelenlere de onu söylüyorum. Yani, aynen. Ya, mesela burçlar zaten burç diyorlar yorumları, yani 20 tutarlılığı var. Çünkü herkesin yani kişisel bir haritası var. Yani, şimdi, diyorlar ki mesela Oğlak burçları bu yılda, işte, iş konularında zorlanacak. Yani dünyada kaç milyon Oğlak burcu var? Tabii, Hepsi mi aynen, işiyle mesela zorlanacak, aynen. hani, mantıken düşündüğümüzde? Evet, Dolayısıyla ben şey diyorum, yani, bir de şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Özellikle böyle 1-2 kuşak, bir kuşak öncesinde daha çok bu var. Doğum saatleri bilinmediği için dolayısıyla bir yükselen burç çıkarma gibi bir şey olmuyor. evet, Güneş burçlarına göre. Ben de şunu söylüyorum. En azından şimdi burada, hani, ücretsiz bir sürü siteler de var bu haritaları evet, çıkartan. Doğum tarihinizi girdiğiniz zaman, saatiniz olmasa bile en azından orada ayınızın nerede yerleştiğini görebilirsiniz. Hani, onlar evet, çok oynamıyor çünkü. En azından evet, ay ve güneşe göre takip edebilirsiniz mesela, evet, hani, bir alternatif olarak ya da o açılan haritanın altında hepsinin sembollerin açıklaması var. Hani baktınız diyorum bir tane sembolden çok fazla var. Mesela diyelim ki çok fazla akrep 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 var. Demek ki ona da benim dikkat etmem gerekiyor. Yani orada belli evet. ki bir sterlium var, bir şey var. Onun da etkisi var yani hayatında. Hani mümkün olduğunca buna böyle yönlendirmeye çalışıyorum. Bir de şu çok oluyor. İşte, hep Oğlak'tan gittim, şey yapayım, Evet, Başak'tan gideyim bu sefer. evet, İşte benim burcum Başak, karşı tarafın burcu işte ne olsun, Balık olsun. Biz uyuşur muyuz? Şimdi böyle bir evet, soru da yok. Böyle bir şey yok. evet. Böyle şimdi Çünkü hani o yine kişisel bir harita var ortada. ya evet, Yani yine yani kişisel. Onun Venüs'ü nerede, onun ayı nerede? evet. Ondan sonra, birçok etken ortaya giriyor. Yani sadece tek bir cevapla, ya bu soruya, tek bir o ufak soruya onlar sorarken, yani insanlar bize sorarken çok kolay soruyorlar. Ama bu sorunun tek bir cevabı yok. Yani Benim mesela, vicdanım rahat etmiyor hocam buna cevap vermeye. Hani me çok rahat cevap verebilirim. Karşı tarafın istediği cevabı da verebilirim buna. Yani evet, derim ki, evet harika olursunuz, çok iyi olursunuz, birbirinizi tamamlarsınız falan derim ama yapamıyorum yani olmuyor. evet. Bak mesela şöyle bir şey bak, ilişkiler astrolojisinde karşıt burçların birbirine, eee, çekimi var mesela. Evet, Çekimi kuralı var ama, genelde iterler. Yani Balık'la Başak aslında anlaşamazlar gibi burç kategorisinde evet. birbirine zıttılar ama zıt çekimi var. Mesela şöyle, aslında bütün efsane aşklar yani Kerem ve Aslı bizim, hani, piyasada duyduğumuz efsane aşklar vardır ya, neler var? Mesela Kerem'le Aslı'yı hatırladım şimdi ama kimler Leyla ile vardı? Mecnun. Leyla'la Mecnun var. Bunların hepsine bakın haritada da bir zıtlık var. Birbirlerini Hı hı. istiyorlar ama hayat onları bir türlü kavuşturmuyor. Ulaşamıyorlar, evet. Birbirlerine ulaşamıyorlar. Mesela bir muhalefetle mücadele ediyorlar. Bu da mesela efsane aşklar. Mesela aslında Oğlaklar yengeçleri çok sever. Çünkü birbirlerinin mirror'ü yani Evet. aynası, tersi yani. Birinde olmayan Dolayısıyla diğerinde var. diğerinde var. Dolayısıyla insan, elinde olmayan şey ona cezbedici geliyor. Dolayısıyla aslında Oğlak'la Yengeç birbirini çok sever. Balık'la Başak da. Hı Aynı hı. şekilde Aslan'la Kova, Koç'la Terazi. Mesela bakın terazilerin çoğu koçlara eğilimli, koçların çoğu terazilere eğilimli ama mesela aralarında sürekli böyle bir Didişme tartışma var. var. Ama yani mesela, ama bak mesela terazi kadınlarının ya da mesela güneşi teraziler genellikle gidiyorlar yükselen, koçlara mesela ya da güneş koçlara gidiyor mesela ya da Hı ay hı. koçlara çekiliyor. Yani neden? Bu karşıt tezat birbirinin farkındalık da veriyor. Dolunay Evet. oluşturduğu için de mesela güneşi terazi olan bir kadın ayı koç olan bir erkeği fark edebilir.
Hı Çünkü hı. dolunay oluşturduğu için harita, Evet, gerçekten. dolunay fazına geçiyor. Otomatik olarak aslında diyor ki, tam aradığım adam ya da diyor ki tam aradığım kadın. Bu kadını sevdim diyor. Ama mesela aslında zıttı onun. Yani zıt çekim. Yani burada çok efsane aşklar da çıkabilir. Ama Evet. çok tartışmalı ve bunlar Kolay birbirine asla olmaz. yalan söylemiyorlar. Evet. Enteresan mesela haritalarında karşıt burçlar birbirine yalan söylemiyorlar. Aslında söyleyemiyorlar. Çünkü Hı hı. söylediklerinde yakalandıkları için Ortaya çıkacak dolunaydan ortaya dolayı direkt çıktığı için zaten. tartışma da zaten hep buradan çıkıyor. Çünkü insanlar birbirine sürekli pembe yalan söylerler ama, bunlar birbirlerine söyleyemiyorlar. Dolayısıyla İdare net ortaya edemiyorlar. çıkıyor. Dolayısıyla çat diye ortaya çıkıyor. Al sana tartışma nedeni. Çünkü netler. Hiçbir şekilde birbirlerinden gizli kapaklı bir şey yapamıyorlar. Güneş ay karşıtlıkları. Çünkü dolunay fazı olduğu için de birbirlerine enteresan bir şekilde açık davranmak zorundalar. Ama mesela bu toplumda ya işte balık başağı sevmez gibi algılanıyor. Hiç Aslında öyle tam bir şey. tersine mesela örnek benim hocalarımın çoğu balık. Ben balık hocalarımı çok severim. Güneş Ben de balık balığım yükselen hocam. çünkü onlar beni aydınlatıyorlar. Çünkü benim Başak Sterlim'im var. Hı Benim hı. haritamın karşısında oldukları için dolayısıyla bana farkındalık açıyor. Birçok planetime karşıt yaptığı için de bana aslında doğruyu, evet belki benim kaldıramayacağım doğruyu söylüyor. Yani belki ben kaldıramayacağım, evet belki midem bulanacak, belki ama gerçeği söylüyor. Dolayısıyla evet tartışmalar da zaten çoğu insanın buradan çıkar. Evet. Gerçekleri kabullenememekten. Çünkü kesinlikle ben karşıt burçların farkındalığından şeyim. Ondan sonra karşıt burçların farkındalığından faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela insanların karşıt burç işte mesela toplumda bilinen yanlışlar. Hı İşte hı. bütün boğaların akreplere gıcık olması. Yani Evet. teknik olarak diyorlar ki yok akrep mi aman benim boğa burcuyum ben işte biz zıtız yani öyle değil. Aslında Öyle senin en değil. yakın sana en doğru söyleyecek olan kişi belki Evet. seni gıcık edecek belki söylediği doğruyla ama bir boğaya en güzel şeyi söyleyen mesela bir güneş boğaya en güzel doğruyu söyleyecek belki de ay akrep. Hı Yani hı. belki de sarsacak onu. Belki de ona ama gerçeği söyleyecek ona. Diyecek Evet. ki bak sen yanılıyorsun. Ve gerçek söylüyorum. Bu böyle oluyor. Ben kendi bildiğimde de bunu yaşıyorum. Ondan sonra benim ayım Aslan, eşimin ayı işte Kova veya işte benim güneşim Oğlak, eşimin güneşi Boğa. Yani Hı burada iki hı. horoz ortaya çıkıyor. Hı Gerçi hı. mesela horoz tavuk ilişkisi yani dediğimiz eril enerji. Yani burada Evet. burada da mesela aslında iki güneşin birbiriyle olumlu olması ya da karşıt olması aslında ikilik yani iki kral ortaya çıkıyor. Bak burada Evet. didişme çıkar. Evet. Mesela didişme nerede? Daha çok şurada çıkıyor. Güneşi Başak olan Güneşi Balık'la problem çıkartıyor. Neden? Evet. İkisi de horozluk taslıyor. Yani ikisi de liderlik taslıyor. Ya da iki Mars. Hı Yani hı. Mars Balık Başak'ta çatışma çıkartır. Ama örneğin birinin güneşi Jüpiter. Birinin güneşi Balık'ta ama Başak'ta Jüpiter varsa bu mesela birbirine öğretme de sunuyor. Yani çok iyi bir hoca da sunuyor. Yani hocalar sunuyor. Veya hani burada birbirine dostluk, düşmanlık ilişkisi devreye giriyor. Hı Yani hı. işte mesela iki eril enerjinin karşıt olmasıyla iki dişil enerjinin karşıt olması ya da dişille erilin birbirini zıtlığı örtebilmesiyle de ilgili bazı durumlar var. Aynen. Yani o yüzden ben de diyorum ki haritalarınızla gelin. Yani Evet, şimdi bu aynen. hani Haritalar uygulamalar çıktı ya hocam. Oraya giriyorlar, burcunu gir, onun tabii burcunu tabii. gir. Şimdi Yüzde kaç Astro.com'a oldu giriyor, falan. haritasını çıkartıyor. Hemen diyor ben diyor yükselenim benim Başak'mış diyor. Yükselenim benim diyor Terazi diyor ya da yükselenim diyor Hı. Aslan diyor. Tamam ben diyor Aslan. Bir de halk tarafından bilinen şeylerden bir tanesi, hatalardan birisi. Mesela 17 derece Aslan'la 1 derece Aslan arasında fark var. Şimdi Heh, mesela 1 derece Aslan Aslan'ı takip ediyor burçlarda, burç evet, yorumlarında. 20 derece Aslan da Aslan'ı takip ediyor. Aslında evet. 20 derece Aslan'ın Başak burcunu takip etmesi lazım. Yani Aynen 20 eee dereceden sonra kayıyor aslında yani. kayıyor birinci eve Başak giriyor. Yani aslında Aynen. o kişi Aslan'ı da takip edecek ama yükselen Evet. 15 dereceyi geçtikten sonra diğer burcu takip Başak, etmesi onun evet. için aslında daha fayda. Mesela ben yükselen Kovayım. Yükselen Kovayım ama mesela Kovayı da takip ediyorum, Balığı da takip ediyorum mesela. Evet. Eee, Benim de öyle. şöyle söyleyeyim ya da Balık'la Başak'ın Balık'la Kovanın yorumu bana tam geliyor.
ikisinin yorumunun Evet, ortalaması evet. gibi bu şekilde insanlar bu bilgileri aslında bilmiyorlar. Hemen yani 1 derece aslanla 25 derece aslan gidiyor. Evet. Sonra diyor ben Aslan burcunu takip ettim hiçbir şey tutmadı Hiçbir diyor. şey olmadı bana. Ondan sonra işte mesela hatalardan birisi. Ya da hocam şey var işte hani diyorlar ki bu işte bu yıl mesela bütün kova burçları çok yani kova burçları çok şanslı olacak. Evet, hangi Tamam kova bunu burçları? bunu kabul edelim. İkimiz de böyle olumlu düşünelim. Ama en azından o haritadaki yani hani o göstergelerle de belki senin güneşin kova ama yanında Satürn var. Ne yapacağız? Ya da yani karşıdan Satürn Aynen belki enerjisi yani var. dolayısıyla burada bak haritadaki kombinasyona göre durum değişiyor. Mesela diyor Evet. ya bu yıl diyor balıklar çok yaşadı diyorlar diyor. Bana daha hiçbir şey olmadı. Tam tersi bütün işlerim ters gidiyor diyor. Şimdi tamam adamın güneşi balık, balıklarla ilgili bir öngörü dinlemiş. Oradan ama bilmiyor ki mesela orada işte bir atıyorum o anda Satürn'deki bir negatif enerji Evet. başka bir gezegenine kişisel olarak vuruyor. O andaki o kişisel enerjideki o zorlanmayı o balığın güzelliğinden yaşayamıyor. Yani Aynen. çünkü o anda bir problemle karşıt. Mesela Aynen. adamın belki de Satürn Kova'da gidiyor. Mesela belki de Mars'ı Aslan bir balık. Yani balık burcu ama evet balıkları bu Hı yıl hı. çok güzel şeyler bekliyor ama adamın Mars'ı Aslan. Satürn Kova'da gittiği sürece o Mars Karşı Aslan konu. o balıktan Aynen. hayır biraz zor gelir. Çünkü Ya onlar gözü insanın şans falan görmez o anda zaten. yani Geçsen olsa bile 2020 o kenardan Mart'tan sever. beri Mars Aslanlar, Satürn Aslanlar, Güneş Aslanlar 2020 Mart'tan beri döküldüler zaten. Tamam mı? Neden? Satürn Kova'ya bir girdi. Evet. Önce Hepsinin karşıtı. vurdu Aslan'a. Aslan'ı döktü. Bir sürü kalp krizi vakaları. Evet. Problem. Eğlence merkezlerini kapattılar. Pandemiydi, oydu, buydu, bilmem neydi. İnsanlar bunalıma girdiler. Bak bir Aslan burcuna karşıdan bakmasını nasıl yaşadı millet. Aynen. Ondan sonra şimdi yakında Başak'a girecek. İşte sen şimdi Satürn Aşağı girince yalnız pardon Satürn Balığa girecek ve Başak'a karşıdan bakacak. Balık burcunda çok büyük sorumluluklar verecek. Bu dönemde Uranüs'e seksil yapacak ama Başak burcuna karşıt yapacak. Bu da mesela örnek benim bütün planetlerim Başak. Ben şimdiden mesela diyorum ki iş anlamı. Başak burcu iş demek. İş hayatımla ilgili. Ben iş hayatımla ilgili ondan sonra yeni girişimler yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü farklı bana farklılık yani bana farkındalık açacak olan bir dönemin içine giriyoruz. Gireceğiz 2023 Mart'tan sonra. Dolayısıyla ben yeni iş dalları, astrolojiyi nasıl sadece astrolojide eğitim veren biri olmak istemiyorum artık. Çünkü 2023 Mart'tan eğer buna şimdiden düşünmeye başlamazsam 2023 Mart'tan evet. sonra düşünmeye başlayacağım. Dolayısıyla ben astrolojiyi farklı dallara yaymak istiyorum. Mesela bununla ilgili hep size derslerde anlatırım. Evet. İşte projeler geliştiriyorum. Ne yapıyorum? İşte insanların telefonlarına nasıl mesaj atarız? Şunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? Yani ne yapıyorum? Oradaki olayı önceden öngörüyorum. Diyorum Evet. ki bu buraya olursa evet benim güneşime seksil yapıyor, şey yapıyor ama ben burada yeni bir iş farkındalığı oluşturmam lazım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şimdiden temel atmalıyım diyorum mesela Evet. gibi. Ya astroloji aslında halk arasında işte astroloji gerçekten çok sığ bir şey. Hani Maalesef. eee, mesela ben bugün şeye gittim. Esnaf sanatkarlar Hı hı. odasında benim işte işlemlerim vardı. Oradaki abimiz benimle ilgileniyor. Bakıyor şimdi tabii benim kayıtlarımda şeyde falan diyor bu astrolog mastro bu ne dedi. Abi dedi falcı mısın dedi. Ondan sonra abi beni tahrik edici şeyler söyleme dedim abi. Yani burada dedim abi ben şöyle dedim yani ben kripto paralarla ilgileniyorum. Falcı falan değilim. Finansal astroloji. Benim dedim bir sürü doktor öğrencim var. Bir sürü avukat dedim. Kriminal astrolojide bir sürü polis komiser öğrencimiz var yani tamam mı? Hani öyle deyince adam şeyleri değiştirmeye başladı. Yani dedim YouTube'da Bakış artık açısı. videolarımız var. Ethereum $800 olacak dedik. Kripto paralarla ilgili bir sürü öngörü yaptık. %90 tutarlılık var. Astroloji, finansal astroloji var. Medikal astroloji var. Evet. Adama 10 dakika bir seminer yaptım orada. Sunum yaptım. Adam dedi ki tövbe. Bundan sonra dedi fal dersem neyim dedi abi.
Ve bu şekilde böyle adam diyor ki abi bir dakika ben de bir şey danışacaktım da bir dakika falan. Ondan sonra yani insanlar astroloji ve çok sığ bir şey görüyorlar ama Evet. bunun medikali var, bunun dünya astrolojisi var, bunun horarisi var, bunun ya biz tabii hazırlıktan başlıyoruz her şeye. Temel, hazırlık, ya orta ileri şeklinde gidiyor Hı bu hı. da. Yani temel teknikler var. Onlara hakim olduktan sonra branşlaşmaya başlıyoruz. Nedir Evet. mesela? Haritasında daha finansal taraf vurgulu olan kişiler 5, 8, 11 ikinci evde gezegen vurgulu olan arkadaşlarımız daha çok finansal tarafa eğilim gösterirken 7. ev vurgusu olan arkadaşlarımız daha çok ilişkiler tarafına Hı hı. eğilim Hı gösteriyorlar. hı. Ondan sonra ya da ay burcuna göre çok eğilim gösteren var. Mesela ay burcunun olduğu tarafa doğru. Mesela benim ayım Aslan. Hı Ben hı. borsa tarafına, parasal konulara çok ilgiliyim. Ondan sonra benim Başak sistemimde 8. evde olduğu için Evet. finansal taraf benim haritam çok baskın. Bir de Şiron'um da Boğa, Hı anahtar da hı. orada. Dolayısıyla ben hani bu taraf alanda çok şeyim ama mesela coğrafya astrolojiyi de çok seviyorum. Ondan sonra birçok alana şeyim. Hatta şimdi biz reenkarnasyon astrolojisi bile açacağız. Yani benim aslında Hı, süper. gerçek branşım değil. Öğrencilerime dedim ya bana soruyorlar ikide bir. Reenkarnasyon astrolojisi açsana hocam. Ya Hı dedim hı. benim alanım değil. Ama ben bunun eğitimini aldım. Hem de yani yurt dışından aldım. Yani Türkiye'den değil. Bir ikincisi ben size bunu anlatırım ama çok realist anlatırım. Fanteziye girmem. Yani hani siz böyle geçmiş hayatımda prensestim falan. O yani ben dedim bunun matematiğini size anlatabilirim. Hocam zaten siz kendiniz gibi anlatın. Biz öbür günleri aldık. Yani Evet. dolayısıyla dediler. Dolayısıyla ben dedim tamam size bir reenkarnasyon dersi açacağım dedim. Ee, ama dedim bu konu çok uzun ama dedim bunun matematiğini anlatacağım. Ee, reenkarnasyon deyince de tabii ki insanlar zannediyorlar ben reenkarnasyona inanıyorum. Hı Ya hı. kardeşim bunun adına reenkarnasyon diyorlar ama sen bunu İslam kültüründe kalübela veya başka Evet. elestezmi veya abi ben bir kere buradaysam daha önce bir yerdeydim. Tamam Evet. geç yani tamam mı? Kesinlikle bu %100 böyle. Yani ben buraya geldiysem Allah'ın da adaleti varsa ben buraya geliş nedenim olmalı. Bu Evet. nedenle bir önceki hayatımla ilgili olmalı. Dolayısıyla adına Asya kültüründe reenkarnasyon deniyor veya dini literatürde kalübela. Yani biz birlikte bir yerde tanıştık abi. Yani ben Selen Yusse'yi tanıyorum zaten. O Evet. bana gelmesinin ben onu belki de yüzyıllardır tanıyorum zamana vurduğumda. Belki daha fazla zamandan ötede tanıyorum. Dolayısıyla ki burada da tanışma nasip oldu. Hı hı. Selen'le görüştük. Ondan sonra birlikte astroloji konusunda kendi yağımızda kavrulduk öğrencilerimizle. Burada şu an yayın yapıyoruz. Ama buradaki tanışma bir önceki bir safhadan geliyor. Evet. Yani milyonlarca insan varken neden şu anda birçok insan bizi izliyor Her şeyin bir veya sebebi ben var. şu anda neden Selen Yüksek'le konuşuyorum? Bu bir Tesadüf karmik değil. göstergedir. Bu bir tesadüf değil. Hı hı. Ee, yani beni tanıyan, seni tanıyacak olan mesela sen şu anda bizim kanalımızda burada arkadaşlara sesleniyorsun. Orada senin enerjine çekilmiş olan insanlar olacak ve bu bir karmik bir ilişki. Hı hı. Yani burada seni e, daha çok tanımak isteyen arkadaşlar. Burada seni tanımak isteyen arkadaşlar ne yapacaklar? Ee, Instagram adresin bu değil mi? evet, evet. Selen Yüksekili Astroloji Instagram adresinden bana ulaşabilirler. Orada Evet. numaralarım da var zaten. Oradan Selen bana Yüksek'le yazabilirler. Astroloji Instagram adresinden Selen'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, burada öğrencilerimi tanıtmak için bu şekilde böyle yayınlar yapıyorum. Ondan sonra çünkü artık mezunlar, onlar da benim meslektaşlarım. Ondan sonra onlar da bu konuyla ilgili kendi alanlarını oluşturuyorlar. Kendi sosyal medya kanallarında fikirlerini paylaşıyorlar, öngörülerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla onların da takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet Selam, peki başka neler anlatmak istersin? Hocam bir de bu demin söylediğiniz şeyle ilişkili olarak aslında bu bir kullanma kılavuzumuz gibi bir şey. Yani onu doğru kullanırsak aslında hayatta çok daha rahat hareket edebiliriz ya da böyle her şeyin hani hep kadersel olmadığını söylüyoruz. Bazı yerlerde seçimler yapabileceğimizi Evet, söylüyoruz. İşte bunlar için hani evet burçlar önemli, evet dinleyelim, ben de yapıyorum, hepsine tamam. Ama sadece burçta kalmamaya çalışmalıyız. En evet, azından hani ay burcumuzu da öğrenelim, yükselenimizi bilmiyorsak onunla beraber böyle birleştirerek dinleyelim. Mümkünse harita açabiliriz, yapabiliriz yani.
Evet, Bunlar önemli. Şimdi hocam şey yapabiliriz. Bir harita üzerinden biraz daha somut olarak yapabiliriz bu evet, söylediklerimizi. Şu an benim oku görebiliyor musunuz siz? evet Görüyorsunuz. görüyorum. Yükselen koçtasın şu an. Evet, Aynen. Şimdi ben burada iki kavramdan daha söz edeceğim aslında. Şimdi evet burçlarımız var ama bir de şimdi bizim sentez burcumuz ve gölge burcumuz var. Ufaktan ondan da bir bahsetmek istiyorum evet, aslında. Şimdi haritaya ilk girişte biz bu gezegenleri görüyoruz, bir tablo oluşturuyoruz, bir hesaplama yapıyoruz. Ben çıkardım. Bu haritanın sentez burcu yengeç çıktı. evet. Gölge burcu da Aslan ve Kova var ama Kova vurguları olduğu için burada Aslan'ı ben daha çok burada kabul ediyorum. Şimdi baktığımızda burada Koçlar var, Balıklar var. Hani nerede yengeç diyoruz aslında. Ama Evet, şöyle başlamamız gerekiyor haritaya. Bu evet, insan bir kere her şeyin ötesinde ailesine bağlı, geçmişine bağlı, duygusal bir insan. Tabii daha detaylandırabiliriz bunu. Ben en genel hattıyla başlıyorum. Hiç evet, haritaya bakmadan da sadece o hesaplamayla. Sonra geliyorum diyorum ki gölge burcu, sentez burç demek bu arada yine özelliğini çok fazla gösterdiğimiz burçlardan bir evet. tanesi demek. Uzman olduğumuz yer sentez burcu. Aynen. Yani otomatik işleyen yer. Evet, Gölge burcu da aslında istediğimiz ve çekildiğimiz ama hiç evet, yapamadığımız, yapmak istediğimiz en evet, çok bizi cezbeden yer. Mesela benim evet. gölgem yengeçtir. Sentezim boğadır ve yengeçte 0 planetim var. Boğada da hiç planetim yok. Ama mesela finansal konularla ilgilenişim ondan ve orada Şiron'um var. Şiron Jüpiter trinemden dolayı hep finansal parayla. Bak mesela ben para harcamasını beceremem. Çok amuduyla harcıyorum. Yani ayarım yok, elimin ayarı yok. Ama para konusunda konuşmayı ve analiz yapmayı çok seviyorum. Yengeç de mesela benim etrafımda çok fazla yengeç insanları var. Eşim yengeç. Yani baktığım zaman yani benim çok fazla yengeç arkadaşım var. Yükselen güneş yengeç falan ama benim haritamda zırnık yengeç burcu yok. Ama mesela ben yengeçlerden çok yengeç mesela aile teması, duygusal temalara ben çok eğilimli biriyim. Ama bunu beceremiyorum. Ondan sonra ama onlardan çok şey öğrendim. Mesela benim gölge burcum yengeç. Ben belki çok duygusal biri olarak görünmeyebilirim ama size bir roman yazarım. Tamam mı? Ağlarsınız. Yani bak o kadar net diyorum. Tamam mı? Bu arada romanım da var da şimdi onu geç. Şimdi burada yani bir roman yazarım ağlarsınız. Yani ama ben bunu kimden öğrendim? Ben bunu yengeçlerin duygusal dünyasını analiz etmekle öğrendim. Yine Aslında başaklığınız ben çalışıyor çok aslında orada duygusal. yine. Evet, benim duygusal bir yanım yok. Ya ben çok duygusal biri değilim. Ama bu hayatta bunu öğrenmeye geldim. Duygusal temaları öğrenmeye geldim. Eee, Bu yüzden ben öğrencilerimle duygusal bağ kuruyorum. Aile ben onları sanki ailem gibi hissediyorum. Aslında böyle biri değilim. Olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu mesela eşim yengeç, kuzey ailemi yengeç. Yani böyle yengeç temalı insanlar beni böyle sanki kale gibi etrafımı çevirmişler. Bir yere de kaçamıyorum. Dolayısıyla yengeçlerle düşe kalka otura kalka artık tamam mı? Duygusal tarafım gelişmeye başladı. Evet. Eee, Demek ki gölge burcu benim eee, aslında olmak istediğim, çekilmek, yapmak istediğim ama yapamadığım, bir türlü başaramadığım alan Evet. ya da başarılı olmak istediğim alan ama orada uğraştığım alan. Aynı kuzey ay düğümü, güney ay düğümü gibi ya bu. Yani Evet, evet. aslında kuzey ay düğümü gölge burcu olmuş oluyor. Evet. Sentez de otomat yani güney ay düğümü de uzman olduğun yerde sentez burcu olmuş oluyor gibi. Evet. Aynen öyle hocam. Burada işte şeyde gölge burçta aslan çıktı. Yani demek ki bir şekilde kendini gösteremiyor. Belki bir şekilde ifade edemiyor. Böyle hani kendine ben buradayım diye ortaya atamayan biri var belki de Evet, karşımızda. evet. Şimdi bunları söylüyoruz ve dediğiniz gibi zaten şöyle oluyor. Enerjisel olarak da bunu tamamlayacak insanlar çevresinde çıkıyor. Mesela işte Evet, sizin etrafınızda çok yengeç var. Bu kişinin etrafında da aslan ya da ateş vurgusu belki de fazla olan insanlar daha evet, fazla olacak ki onu bir şekilde dengeleyecek. Şimdi daha evet, hiç haritaya girmedim bile. Sonra tekrar haritaya bakıyorum. Diyorum ki bu kişinin üst yarım kürede, güney yarım kürede bir vurgu var. Evet şimdi bu kişinin yengeç evet, evcimen olması lazım. Şimdi burada bir durmam gerekiyor ama bu kişi inanılmaz aslında baktığımda ilk bakışta sosyal bir insan gibi de gözüküyor. Çünkü neden? Güney yarımküre, sosyal alanımızda bizim vurgular var. Hani yengeçler evcimendi bu sefer?
Yani hep Evet, bütün olarak işte. birbirine ekleye ekleye gitmemiz gerekiyor. Aynen. Yani kişisel haritalar, daha çok bizi tarif ediyor. Evet, Yani sen sadece benim güneşim Boğa, Başak diyerek aslında kendinle ilgili çok da önemli bir veriyi, evet, tespit etmiş olmuyorsun. Çünkü kesinlikle. her harita bir özel, parmak izi gibi çalışıyor. Aynen öyle. Haritanın gezegenler nerede yerleşmiş, üst tarafta mı, alt tarafta mı? Yani, Güneş nerede, Merkür nerede? Yani bak dereceleri bile var ya, o da karmik Evet, olaylarla, oradaki derece noktaları da karma ile ilgilidir. Reenkarnasyon evet. astrolojisiyle ilgilidir. Oradaki işte o matematiği ben anlatacağım. Yani o derecelerin üzerindeki şeyler. Yakında böyle bir ders, açacağız. Ya çünkü çok fazla talep var. Ben karmacı değilim, olmak da istemiyorum. Ben karma ile ilgilenmiyorum. Ben reenkarnasyon arasındaki Kesinlikle. matematikten, ben matematik seviyorum abi. Ben de Yani öyle bana seviyorum. matematiğini sorun. Ben, yani toz pembe hayaller, işte geçmiş hayatında sen, şöyle bir prensesmişsin de bir İnan. şöyle olmuş falan. Hani bunlar bana ben şu anda neredeyim ve ne yapıyorum? Ben sebep sonuç ilişkisi kullanmak adına, karma ile ilgileniyorum. Yani ben buradayım, neden? Hocam öylesi daha iyi çünkü siz matematiğini verdiğiniz için başka tarafa Evet, uygulanabilir kılıyor bu durumu. Hani evet. siz bir formül Öyle veriyorsunuz çünkü, biz de aynen. mesela başka tarafa bunu ama öbür türlü olduğunda kişi sadece kendisiyle ilgilenen Bir yani olanı fantezi biliyor. ilgilenip Yani bırakıyor bir fantezi yani. biliyor. Yani bu astroloğa gidiyorsun. Başka diyor, öbür astroloğa Evet, gidiyorsun. Oradaki senaryoyu söylüyor sana. Tamam mı? aynen. Senaryo değişebilir. Önemli olan potansiyel olarak, senin nerede darbe aldığın, hangi ev konularında darbe aldığın, geçmiş hayatlarında ve bu konuyla nasıl tahammül edeceğinle ilgili senaryolar türetiyor astrologlar. Tabii ki elimizde delil yok. Hiçbir astrolojide delil yok geçmiş hayatlarla ilgili. Senin Hı önüne hı. vermiyor ama ruh nerede yaralı? Yani ruh nerede yaralı? Nereden ağır Evet. darbeli? Ve nerede tamirat yapmaya çalışıyor? Bunu aslında söyleyen şey, astrolojinin karma alanı. Ama bizim daha çok bir, Türkiye'deki astroloji, karma astroloji birazcık daha fantastik. Yani geçmiş hayatta kraldın. Herkese bakıyorum, herkes kral arkadaş. Geçmiş Hocam bir de o hayatında. geçmiş hayatta kral olmalarıyla övünüyorlar. Hayır, Evet, neden evet. Yani yani? geçmiş hayatta kralmışım. Evet, Ne demek ki oldu? bu hayatta ayvayı yedin çünkü çünkü bu kadar çok krallık seni burada ırgat yapar, tamam mı? Keşke geçmişinde kral olmayaydın da şimdi olaydı. Şimdi geçmişte olduğun için şimdi Aynen. olamıyorsun işte. Yani dolayısıyla, burada, işte bu mesela şey var, hani, evrenin işleyiş temasını anlıyor. Aslında bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayata bakış açım değişti. Mesela ben karma astrolojiyle ilgilenmiyorum ama aldığım reenkarnasyon astrolojisi eğitimleri, ondan sonra şunu anladım ki, sebep sonuç ilişkisi kuruyorum ve evrenin işleyiş mantalitesini anlıyorum. Hı Yani hı. diyorum ki, "He, İlker sen bu yoldan gideceksin gözüm. Tamam mı? Pusula bu. Tamam mı? Yani kafanı bu tarafla karıştırma. Çünkü, senin gitmen gereken en doğru hedef burası." Dolayısıyla ne yapıyorum? Yolda giderken zaman kaybetmiyorum. Ben yani kendi hayatımda, geçmiş hayatımdaki, senaryoyla değil, daha çok benim hangi alanda burada başarı göstermem gerektiği konusunda ilgileniyorum. Geçmiş hayattaki senaryolar çünkü türetilebilir. Evet. Çünkü, burada ben bilmiyorum, hatırlamıyorum ki. Ama enteresan bir şekilde senaryolar, benim geçmiş hayatımla ilgili senaryolar burada astroloji haritama baktığımda uyumlu gösteriyor. Yani öyle de diyebiliriz, böyle de diyebiliriz. Mesela benim şu anda birçok insanla iletişim içerisinde olmam sosyal bir karma içerdiğimi gösteriyor. Hı hı. Buna birçok şey de diyebiliriz. Yani bir astrolog benim haritama bakarak diyebilir ki geçmiş hayatta çok ciddi bir sosyal karması var. Toplumsal olarak, emm, işte insanları hüsrana uğratmış ve burada dolayısıyla insanlara yardımcı olmaya çalışıyor da Hı hı. diyebilir. Ondan sonra çünkü bunun bedelini ödemeye çalışıyor. Çünkü benim haritamda çok ciddi bir şekilde yardıma kölelik var. Yani, yardım edeceksin diyor. Ulan beni burada zorunlu bırakmış. Gidişatım yok. Yani, hani, diyemiyorum ki ben, "Ya, bir 2 dakika yan gelip yatayım şurada." diyemiyorum. Yani beni toplumsal olarak toplumsal bir köleye çevirmiş harita. Dolayısıyla peki bunu neden yani? Neden böyle? İşte nedeni bundan kaynaklanıyor. İşte ben bunun senaryosunu görüyorum. Bir sürü şekilde türetebiliriz senaryo ama Evet. sonuçta ben burada niye varım ve neden bunu yapmalıyım? Çünkü geçmiş hayatımdan gelen olan izler bunlarla ilgili. Dolayısıyla da Aynen. işte, o zaman çok tabii enteresan. Kimsenin akli melekelerinin o tarafa çalıştıramadığı nokta veya, midesini kaldırmadığı nokta. İşte kriminal Çalıştırmak da istemiyorlar hocam bazen zaten. Evet, ya Çünkü kriminal tarafta korkuyorlar. mesela incelediğimizde
Mesela bir cinayet vakasını bir bakıyorsun. Maktulle şey arasında bir ilişki var. Evet. Dıdıdıdıt dıdıt şimdi. Aynen. Maktulle katil arasında, yani orada ölen arasında, katil arasında bir ilişki var. Karma. Karma var. Evet. Şimdi asıl soru şu. Ölen mi suçlu? Hı. Öldüren mi suçlu? İşte burada arkadaşlar astroloji aslında burada başlıyor arkadaşlar. Yani kriminal Haritayı açıyorsun, astroloji burada noktana başlıyor. bakıyorsun. Tamam mı? Yani dolayısıyla işte astroloji burada başlıyor, tamam mı? İşte ve en karmaşık matematik. Burada bu neden bunu öldürdü? Kriminal tarafta incelediğimiz zaman, karmik tarafta incelediğimiz zaman. Tabii ki ben demiyorum hani katilleri savunalım falan, öyle bir şey yok. Tabii Çok ki. ince bir çizgi var orada Evet. ama geçmiş hayattaki olaylarınla yüzleştiriyor seni hayat burada. Evrenin tek amacı bu. Başka hiçbir amacı yok. Seni tamamen kendi gerçeklerinle yüzleştirmesi. Zaten orada katilin de seçimi oluyor aslında. Bunu Aynen. öldürerek de yapabilir, farklı bir şekilde de yapabilir. Orada işte seçim devreye giriyor. Yani dediğiniz Evet. gibi Bunu orada yoksa aynen. katil bunu yapması Onunla gerekiyor da yüzleşmesi yapmıyor. gerekiyor. Evet, Aynen. onunla yüzleşmesi gerekiyor. Ama öldürmeyi seçiyor mesela. Evet. Şimdi Aynen. yani ben katili savunmuyorum. Ama Evet. şu var, bunların hesaplaşmaları geçmiş hayattan geliyor. Belki de o birbirlerini kaçıncıya öldürüyorlar bunlar. Hı hı. Ve bu evren bunları eşleştirmeye devam edecek başka boyutlarda. Evet. Yani bunlar ta ki uzlaşana kadar. İşte evet onu Ama diyecektim. her seferinde belki de birbirlerini öldürüyorlar. Evet. Bir o Eee, ona gibi. borçlanıyor, bir ona borçlanıyor. Yani dolayısıyla bu noktada yani bir kere öldürmeye başladığın zaman nerelere gideceğini düşün artık. Evet. Yani o yüzden insan canına kıymak çok önemli bir günah sayılır bütün dinlerde. Hı hı. Ne yaparsan yap ama sakın bunu yapma. Çünkü çok ciddi bir karmik boyut açıyorsun ve bunun Evet. hesaplaşması çok zor yani. Kendin başlatmadığın bir şeyi nasıl kendin son verebilirsin gibi yani. Aynen ve burada çok ciddi bir ivme başlıyor ve bu bilmiyorum kaç boyut sonra sonlanır. Eee, tabii neyse. Evet, konumuza gelelim. Hocam bir Selen de başka şu neler karmikle düşünüyorsun? alakalı şunu da söylemem lazım. Şimdi aklıma geldi. Evet, Söylemezsem yapamayacağım. Bir de şöyle bir şey var ilişkiler astrolojisinde. evet. İşte bizim sevgilimle bir kocamla, karmik ilişkimiz varmış. Yaşasın ne güzel. O Ha, yaşasın ha, değil ha, evet, aslında. evet. O öyle bir şey değil. Yani karmik bir şey var, karmik bir ilişkiye sevinenler var. Evet, evet. Evet, evet, evet. Ya, İşte karmik biz ilişkiler geçmiş tabii ki. yaşamımızdan beri berabermişiz falan böyle. Yani gerçekten şöyle bir şey. Karma var, darma var. Mesela, karma darma meselesi mesela bütün ilişkiler aslında karmiktir. Ama içinde darma da mesela, gelişim de barındırabilir. Hı Mesela hı. geçmiş hayatta yarım kalmış bir ilişkinin devamı, bir iyisel, mesela benim Hülya'la aramdaki Güney Ay düğümü ilişkisi, Jüpiter trineli. Ben, Hülya'ya borçlu durumdayım. Dolayısıyla, Hülya'ya bu hayatta yardım ediyorum aslında. Ya onun ırgatı gibiyim, kölesiyim yani. Kabul ediyorum zaten itirazım da yok. Yani problem yok. Bana hayat böyle güzel. Dolayısıyla şu var ama olumsuz karmalar da var. Yani, daha doğrusu darmik ilişkiler, karmik ilişkiler, işte, mesela olumsuz şeyler de var. Hesaplaşma içeriyor. Ondan sonra. Aynen. Mesela bizim Hülya'yla da aramızdaki ilişkide hesaplaşma süreci oldu. Hesaplaştık, ondan sonra ama, şu anda onunla evet, yani çünkü şey bitti yani, benim progres haritamdaki onun, işte Satürn'ü beni artık düz onaylıyor. Hı Tamam hı. mı? Dolayısıyla yani hesaplaşmamız bitti. Tamam mı? Hani, ne diyeyim, benden ayrılmayı da seçebilirdi. Eee, Ben ondan ayrılmayı da seçebilirdim. Hayır, yani gerek yok. Ondan sonra ve birlikte çünkü en iyi birbirimizi tanıdığımız yerdeyiz. Hı hı. Tamam mı? Yani bu da bir karma. Evet. Ve, üzerine, daha bir sürü, işte, şirket kurduk, şey yaptık. Çünkü benim ondan başka güvenebileceğim ya da birlikte en iyi hareket edebileceğim, beni en iyi tanıyan kişinin o olduğunu düşünüyorum. Çeyrek asırdır beraber olduğum kadın yani Hülya. 25 yıl olmuş yani. Geçmiş gidiyor. Dolayısıyla, emm, yani bu noktada baktığımız zaman bu da bir karma. Bu da bir karma ama, işte, bunun her karma da olumlu değil Evet. ama her karma da olumsuz değil. Yani burada duruma göre de durum değişiyor. Evet.
Ama yine bir zorlanması oluyor diye gözlemliyorum Tabii, hocam. tabii, tabii, Arada bir tabii. Doğru. karmik Ben ilişki varsa işte bir 20 zorlanma sene oluyor yani. ben Hülya'yla, eşimle 20 sene Eddie ile Büdü gibiydik. Yani ondan sonra 20 sene boyunca it dalaşı yaptık. Tamam mı? Son 5 senedir ben astrolojiyi öğrendim, ne mal olduğumu anladım. Pes ettim. Dedim ki Hülya'cığım, aşkı Tom, seni dedim kraliçe ilan ediyorum. Tamam mı? Ondan sonra bundan sonra dedim senin ırgatın olarak Hocam sana itaat boyun ve eğiyorum. taat mantığına geçmişsiniz. Aynen dedim ki kabul ediyorum. Seninle dedim bundan sonra hayatta dalaşmam. Tamam mı? Dolayısıyla ne mal olduğumu anladım. Geri adım attım ve Hülya bundan sonra bak son 5 senedir vallahi diyor İlker astrolojiyi çok seviyorum. Neden diyorum? Ya diyorum neden sen çok seviyorsun astroloji diyorum. Vallahi sen değiştin diyor. Yani ona yat diyorum yatıyorsun. Kalk diyorum kalkıyorsun. Gidelim diyorsun gidiyorsun diyor. Tamam gelelim diyorsun geliyorsun diyor. Tamam vallahi süper oldu diyor. Tamam. Ya diyor ama 20 sene boyunca kadın çilemi çekti. Birbirimizin çilesini çektik. Tamam mı? Son 5 yıldır ben astrolojiyle ona kendisini söyledim. Kendimi söyledim. Kendimi kendime söyledim. Mesela bana diyorlar ki ya diyorlar işte eleştiri kabul etmiyormuş. Etmiyorum arkadaş. Çünkü neden? Kendimi biliyorum ben. Ya beni Evet. sen eleştiremezsin ki biri beni eleştiremez. Çünkü ben ne mal olduğumu zaten biliyorum. Sen kendini eleştir. Ben kendimi eleştirebilirim. Ben Evet. zaten kendimin ne mal olduğunu biliyorum. Dolayısıyla zaman kaybı. Yani birinin beni eleştirmesini dinlemek benim için bir zaman kaybı. Çünkü bana hiçbir şey katmıyor. Çünkü benim bildiğim kadar beni bilmiyor ki. İşte burada Yani Ayaslan devreye giriyor şu anda. işte o yüzden kardeş diyorum ben de yani işte beni böyle tanıyorlar artık. Buranın kralı benim arkadaş. Kendime taç yaptıracağım. Sipariş verdim. Bugün vallahi aradım dedim bana bir Süper tane hocam altın vallahi taç yaptırın. yaptın ya. Yakışır hocam. Ondan sonra bundan sonra taçla çıkacağım buraya. Oh. Ya özgüven güzel ya. Neden? Çünkü ben zaten kendimi biliyorum arkadaş. Ben hücrelerimin neden böyle olduğunu bile biliyorum. Yani hücrelerimin neden bugün yani işte midemdeki yanmanın sebebini biliyorum. Tamam mı? Hani sen yani biri beni nasıl eleştirebilir? Evet, siz Yani kendinizi iyi tanıdığınız için. dolayısıyla ben ya geceleyin uykumda gördüğüm rüyanın sebebini biliyorum ya. Dolayısıyla hani niye birini dinleyeyim ki? Tam tersine birini dinliyorum, korku ve endişe veriyor bana. Hı hı. Özgüvenimi düşürüyor. Başarısız yapıyor beni ya. Ne kadar bu toplumu dinledim hep hata yaptım. Allah kahretsin. Bundan sonra toplumu dinlersem bak neyim? Toplum beni dinlesin kardeşim. Zaten bizim karmamız bu. Hey toplum size sesleniyorum. Tamam mı? Beni dinleyeceksiniz kardeş. Beni dinleyeceksiniz. Ben sizi dinlemeyeceğim. Siz beni Selen evet seni dinleyecekler. Benim öğrencilerimi dinleyeceksiniz lan o kadar. Yani evet Selen seni dinliyorum şimdi. Hocam Ben sonra sadece öğrencilerimi dinlerim. Evet. süpersiniz hocam. Çok sağ olun. Yani ayrıca gerçekten teşekkürler yani Evet. yayınlarınıza yer verdiğiniz için. Şimdi Evet. bir de demin Güney Benim için Yarımküre'ye gurur bakmıştım. verici. Gurur verici bir olay. Bak Ben de orada bir ayaslanlık var. Neden? Ya sizin böyle bir şeyler başardığınızı işte görüyorum mesela birisi işte kitap yazmış, birisi şunu yapmış, birisi bunu yapmış. Bak bütün projelerinizde ben yanınızdayım. Ne sağ olun. zaman bak benim numarayı biliyorsunuz tamam mı? Ben Evet, öyle evet. şey gibi değilim. Bana hemen 2 dakikada ulaşabilirsiniz tamam mı? Ondan sonra bir projeniz bir şeyiniz varsa her zaman yanınızdayım. Her Sağ olun. zaman. Çünkü Çok neden? teşekkürler. Benim ayım aslan. Tamam mı? Dolayısıyla ben Başak sistemi olduğu için ırgatlıkta sınır tanımıyorum. En iyi Estağfurullah. ırgat benim arkadaş. En iyi köle de benim, en iyi hizmet eden de benim, en iyi hoca da benim, en iyi astrolog da benim. Yani dolayısıyla işte bu özgüven dolayısıyla bu noktada böyle beni zinde tutuyor ve yeni Maşallah. projeleri ayakta tutuyor. Ve her gün yeni yayın yapma ihtiyacı işte buradaki bu enerjiyi sağlıyor. Tabii beğeneni var, beğenmeyeni var, beğenmeyeni var ve arkadaş herkesin seveni var, sevmeyeni var. Olsun Yani hocam. umurumda bile değil. Beni Aynen. sevenle işim var. Zaten sevmeyenle zaman kaybı uğraşamam. Aynen hocam zaten sevmeyenler negatif enerji veriyor. Ne yapacağız onlarla? Evet, hiç uğraşamam Gerek yani. yok. Hiç. Aynen. Ben buraya topluma hizmet etmeye geldim. Hizmetimi veririm. Beğenen alır, beğenmeyen almaz kardeş. Bu iş nasip işi. Aynen. Karmam kim neyse ona iyi bir bedel öderim. Kötü bir karmaya kötü bir bedel öderim. Ne yapayım? Benim elimde değil yani. Tamam mı? Evet. Bu da kader. Evet.
Kısmet. Evet. Demin, şimdi buradan devam edersem, demin şeye bakmıştık, üst tarafa, Güney Yarımküre'ye bakmıştık. Evet. Evet. Şimdi de şöyle 4. evden 4'ten 10'a doğru böyle sanki bir çizgi varmış gibi, hayali bir çizgi varmış gibi Evet. düşünürsek de burada da kişisel gezegenlerin daha çok Doğu Yarımküre'de toplandığını görüyoruz. Şimdi bu da demek oluyor ki aslında baktığımızda genel böyle şeyle bu kişi aslında kendi hayatını yönlendirebilecek potansiyeli var. Ama hani ayı gölge burcu Aslan'dı bu sefer. Şimdi bunu şey yapmamız gerekiyor, birleştirmemiz gerekiyor. Bu durumda demek ki bu insanın bir potansiyeli var. Ya doğru kullanamıyor, ya bazen aşırılıklara kaçırıyor, bazen doğru yapıyor, bazen yanlış yapıyor. Yani burada bir takım böyle bir çetrefilli durumlar var diye bunu da kafamızın bir kenarına yazıyoruz burada. Evet. Şimdi artık geliyoruz, haritaya bakıyoruz. Geliyoruz, yükselenimiz Koç. Ateş burcu. Halbuki Aslan gölgedeydi hala. Evet. Hani Aslan'ı gösteremiyorsa şimdi bu insanın dışarıdan bakan nasıl görür demiştik biz yükselen burçta. Coşkulu, atılgan, risk alan. Ama şimdi bir amamız var. Yönetici gezegeni olan Mars hem balıkta hem 12. evde. Bu Koç Evet. burada düzgün çalışmaz demek oluyor bu. Evet. Yani ne yapıyoruz? Genellemelerden her zaman uzak duruyoruz. Bu Evet. kişinin ne yapacağı belli. Evet, bir Koç enerjisi vardır. Böyle dışarıdan bakıldığında bir hareketlilik vardır. Bunlara kabul. Ama Evet. ne yapacağı belli olmayan, nereye Plansız gideceği bir belli. Koç Evet. yani. Yani Plansız bir serseri tarafı mayın var. gibi. Mars Aynen. Mars'ını, Koç enerjisini birazcık daha plansız, biraz daha gizli kapaklı Evet. yönetmek istiyor. Evet. Bir de 12. ev, bir de düşük Evet. evde, bir de balıkta. Ondan sonra Koç girişim enerjisini pek de ortaya elini göstermek Aynen. istemiyor diyelim. Yani Aynen. elini pek göstermek istemiyor. Aksiyonunu biraz daha Gizli. arka planda Arka işliyor. Evet, planda. gizli bir şekilde çalıştırmak istiyor. Evet. Evet. Ne olabilir? Bu kişi belki spiritüel konularda ama mesela ilgisini çekiyor olabilir. Tabii onları Psikoloji çok sever. konuları O tarz ilgisini insanlar. çekiyor. Aynen. Aynen. Belki koçluğunu bu alanlarda mesela belki psikoloji alanında gerçekten Evet, çok iyi çok bir iyi koç psikolog olur. enerjisi. Evet, aynen. Aynen. Ya da işte mesela ne bileyim böyle öklit ilimler, bilimler bunlar da Evet. olabilir. Ya da mesela belki bir hastane çalışanı olarak hani burası Evet. hastaneler gibi. Hani Güzel bir bunları tabii ki ameliyat, hep operasyonlar ya da bu aynen. tarz şeylerle ilgilenebilir. Evet. Aynen. Hani bunların hem pozitif yanlarını göreceğiz hem negatif yanlarını göreceğiz. Yani hani nerede şimdi? Bu koçun içinde balık enerjisi de var. Yani bu insan bir yerde belki kurban kurtarıcı rolüne de çok bürünüyor demek ki. Belki kendi paçasını kurtarmak için bazı durumlarda mağdur Evet. ayağına yatıyor. Bazen çok verici olabiliyor. Sonra onun karşılığını alamıyor. Psikolojisinde bununla böyle derin yarıklar oluşturuyor bu durum mesela. Evet. Normalden çok daha fazla içerliyor. Nerede kaldı şimdi tamamen koçluk gibi diyoruz. Tabii bunu daha çok detaylandırabiliriz. Evet. Yanında bir de kavuşum halinde bir de güneşimiz var. Güneş de balık çıktı şimdi. Zaten Evet. güneş bizim kimliğimizi yani nasıl söyleyeyim bilinçli yönelimlerimizi gösterme şeklimizde. Diğer iç halkamızda yani bizi bir tanıyan bir adım daha yaklaşınca güneşimizi aslında tanıyordu. Demek ki bu adamın şu an bir çözülemez bir durumu var. Çünkü bu da balıkta, bu da 12. evde. Böyle bir adamın böyle ruhani bir yanı bile olabilir. Hani öyle tanımlayabilirler ya. Evet. Adamın kafa biraz değişik. Hani birazcık daha hani burada evet kovalar falan var ama Evet. hani baktığımızda hemen kolay çözülemeyen. Çünkü balık bir de balıkla yengeç çok karıştırılıyor. Ben bunu da görüyorum. Şimdi Evet. daha çok ağlayan kısım yengeçtir. Açık açık ağlayan Evet. kısım. Balık daha böyle derin sularda yüzer. Hep öyle Evet. örnek Evet. veriyorum. Ağladığını Dolayısıyla göstermeyebilir bize. Gerçek yüzünü göstermek yani hiçbir istemeyebilir. zaman duygusal tarafını gizleyecektir yani. Evet. Yani Eee, hatta diyoruz ya en iyi seri katiller, soğukkanlı katiller evet, evet. aslında O balıklardan balıktan çıkar çıkar. Zaten diye. katil burç balıktır yani. Aynen. Burada, Benim de katildir. burcum Hatta balık bu arada ama neyse yükselenim ikizler. yani şey var, balığın katilliği, şeyden geliyor aslında ilahi bak enteresan bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyenler yanlış anlayacaklar ama olsun anlayan anlasın. Şöyle söyleyeyim, arkadaşlar aslında balık burcu ilahi adaletle ilgili. Tamam mı? İlahi adalet. Bak bunun gerçi antisası terazidir. Tamam mı? Evet. Terazi burcu dünyadaki adalet, balık burcu da ilahi adalet. İlahi Yani adalet. şimdi diyeceksin, "O bir dakika şimdi dur bir dakika. Katiller ilahi adaleti mi gerçekleştiriyor?" Hayır öyle değil de yani balık bunu savunur tamam mı? Der ki ben bunun belasını vereceğim. Balık burcu karakter olarak balık burcu senle çay içebilir, kahve içebilir ve asla sana gerçek mesela içinde ağlıyorsa sana ağladığını söylemeyecek. Hı hı. Gerçek tarafını söylemeyecek, göstermeyecek. Yani,
Sürekli gizlemek isteyecek ama mesela onun çok yakın dostu olman lazım bunu anlayabilmen için. Yani, ki orada bile gerçekten tüm sırlarını sana anlatmayacak. Çünkü balık burcu gerçekten bu konuda çok başarılı. Yani karda yürüyüp izini belli etmeyen, ki Horari'de 12. evrede balık burcunda olan şeyleri tamam gitti diyoruz artık yani oraya gittiyse, planet kaçtı diyoruz. Yani kurtaramayacaksın. Geri gelmeyecek ya da, oraya giden şey kaybolmuştur. Artık geri gelmeyecek. 12. eve düşen şey kayıptır, gibi konulara geliyor. Yani mesela, bunun tersi de Başak mesela. Başak da, ondan sonra parçalamak. Mesela bak şöyle diyeyim, kriminal astroloji balık Başak aksı katil bir aksdır. Biri çünkü Başak seri katildir. Balık da tetikçidir. Hı hı. Kiralık katildir. Yani, balık burcu kiralık katil, Başak da seridir. Yani seri, parçalamakla ilgili. Yani mesela Başak burcu kriminal astrolojide Başak burcuna veya Horari'de mesela telefonum kayboldu nerede? Başak burcunda ise gösterge telefon parçalandı abi. Balık burcunda ise geri gelmeyecek. Yani bak yani bu iki taraf ölme ve öldürmeyle ilgili Evet. yani ve ruhsal beden ve biyolojik bedenle ilgili veya bu dünya ile öbür dünya arasındaki Evet. gerçeklik ve şey gibi. Hani ahiretle dünya gibi bir şey. Yani buna benziyor yani. Ya işte Mesela hocam balık burcu ahiret şeyde ahiret hayatı ile ilgili. Başak burcu da bu dünyadaki gerçeklerle ilgili evet. diyebilirim size. Evet ya Başak'tan maddeci zaten toprak burcu Evet, olduğu için. materyal. En iyi Evet, ateistler de Başaklardan çıkıyor. evet, evet. Evet. Yani şöyle bir şey, bu hani demin verdiğiniz mesela hani o katil örneğinde şöyle bir şey var. Şimdi burada eğer açılar kötüyse adam bu balıklıkla gidiyor katil oluyor. Ama Evet. eğer en azından açıları kurtarıyorsa işte karşılıklı ağırlaması vesairesi varsa o zaman da diyor ki hakkımı başka yollardan Ne arayacağım. Hani bu arayabilirim? Evet. aynen hani farklı bir Karakteristik şekilde olarak gidiyor oradaki konuşuyor. potansiyelini görüyoruz. Ne kadar Evet, bu adam gizemli ya da bu kadar etik mi ya da etik değil evet. mi? Ondan sonra bu adam nasıl bir potansiyel içinde? Aslında doğduğu anda değil mi bak mesela enteresan. İşte burada şu soru akla geliyor. Yani, düşünsene adam doğuştan katil. Potansiyeliyle doğuyor. Katil olma potansiyeliyle doğuyor. Potansiyelle doğuyor. Evet. Yani ama şimdi bu demek olmuyor. Şimdi bu potansiyel. Şimdi nasıl oluyor potansiyel? Abi adam doğuştan esrarkeş ya da eroinman ya da uyuşturucu bağımlısı olarak da doğuyor olabilir. Tamam mı? Evet. Şimdi bu adamın suçu ne? Şimdi birisi doktor doğuyor, birisi eroinman doğuyor. Birisi mühendis doğuyor, birisi eee, çok ciddi bir karmayla. Şimdi ilahi adalet varsa ki ben Allah'a inanan biriyim. Yani ben masaya Allah'ın adaletini yatıramam. Çünkü Allah'ın adaletinin kesinlikle şeksiz şüphesiz tıkır tıkır işlediğine inanıyorum. Ama şimdi biz realite bakımından bakınca astrolojiye eğer reenkarnasyonu veya kalübelaya da eles bezmini devre dışı bırakırsak adam doğdu. Doğduğu ana göre kader alıyorsa abi bir dakika da bunun neresine ilahi adalet var? Allah bize bir kader itelemiş o zaman gibi bir şey oluyor. Hı hı. İşte reenkarnasyon matematiğini bildiğinde o potansiyeli nasıl çalıştırabileceğini, geçmiş hayatlarda neden yaşadığını ve bu hayatta neler yaşayabilme ihtimalini burada görebiliyoruz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunun bir alt hikayesi var ve burada evet doğduğumuz anda bir potansiyel var. Bunu seçtiğimiz anda devreye gidiyor ama seçme potansiyelimiz. Şimdi bakın mesela her Başak Sterlium'una siz katil diyemezsiniz ama belki de çok iyi bir mühendis de olabilir. Ama şunu söyleyeyim en iyi banka soyguncuları, en iyi katiller, en iyi arkadaşlar eee, eşkıyalar Başak'tan çıkar. Çünkü her şeyi planlayabiliyorlar. Yani Başak mesela şimdi ben teknik trader'ım yani teknik analizle ilgileniyorum. Ama Başak Sterlium'uyum. Güneş Jüpiter teninden var. Satürn'ün birbirini aldığı için ben etik olmayan tarafta uğraşmıyorum. Ama haritamda etik olmama durumu olsaydı e, bazen benim de tepeme attırıyorlar. Bence mesela ben idama karşı değilim. Bence idam cezası getirilmeli. Bazı insanların canı alınmalı yani. Ben çok gaddar gibi gözükebilirim. E, Yani ben merhametin sınırlandırılması gerektiğini Hı düşünüyorum. hı. Eee, Yoksa merhametin kalitesini düşürürüz. Değerini düşürürüz yani. Herkese merhamet edilemez. Edilmemeli. Ama bu noktada
Etik de olmalıyız. Tamam mı? Kanunun dışına da çıkmamalıyız bu noktada. Ama şu var, kanun da herkesi affettiğinde kanunsuzluktur yani. Evet. Cezalandırılması gerekiyor. Çünkü toplumda ferahın ben ceza ile işleyeceğini düşünüyorum. Suç ve ceza ilişkisi denge bozulduğunda bütün adalet sistemi bozulur. İşte bir Merkür Satürn ağırlaması olan biri olarak kesinlikle idam cezasını destekliyorum. Yani eğer ben suç işlersem beni de idam edin. Yani Başta bu da çocuk noktada istismarcıları mesela. aynen kesinlikle anında idam edilmeli yani. Kadın Evet. kadına karşı ya bak şimdi yolun ortasında kadının boğazını kesiyor. Adamı Evet. içeri alıp 3 ay sonra salıyorlar. Ya kusura bakma da yani kadın cinayetlerini önleyemeyiz böyle gidersek. Evet. Kesinlikle. Tamam mı? Yani ondan sonra çocuk istismarcılarını engelleyemezsin kardeşim. Sen bir tanesini sallandıracaksın ipte. Bak gör bak herkes nasıl mısmıl hizaya giriyor. Anladın mı? Aynen. Ondan sonra ama işte bizde böyle bir ceza yok. Ben destekliyorum şahsen. Bazen gerekiyor hocam. Evet. Gerçekten. Bazen gerekiyor yani. Daha sonra şu balıktan devam ediyorduk. Şimdi mesela şunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi normalde bu kişinin tek güneşi balıkta olsaydı bu kadar balık vurgusunu göstermeyebilirdi hayatı Evet. içerisinde. Çünkü bir de düşük evde, bir de güneş balıkta iyi çalışmaz. Onların detayları Evet. var. Fakat şimdi bu kişinin Mars'ı balıkta, Venüs'ü balıkta. Yani 5 kişisel gezegenin 3 tanesi balıkta. Evet. Dolayısıyla bu kişi tabii ki balık özelliklerini taşır. Ama bu kişi koç özelliklerini de taşır. Ama bu kişi oğlak özelliklerini de taşır. Çünkü ay oğlakta en tepeye yerleşmiş. Mesela. Evet. Ve Mars orada balığın da yücelim yöneticisi oğlağı da duygusallaştırdı Evet. şimdi bu. Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bir de şey de var. Şimdi burada balık stellium yani balık fazla olduğu için bir de Şimdi bu bu kişinin hedeflerini bak şimdi bu hedeflerin hepsini Mars balıktan yönetiyor. evet. Çünkü hepsi oraya ATC'nin bağlanıyor. aynen hepsi bütün hedefler şimdi bu çok böyle gizli kapaklı bir ağa. Çok Evet. sinsi biri bu ağa. Aynen. Ve Aslında bu kişi koçlar öyle olmaz. aynen Baktığımızda. koçlar çok şeydir, açıktır. Evet. Yani yiğidin malı meydanda olur mesela. Aynen. Tamam mı? Koç Aynen. enerjisi böyle ama mesela bu haritada çok fazla eee, alt konsepte gizli bir tema barındırıyor Hocam bu Plüto harita. da tam karşıdan bakıyor zaten. O evet gerçekten burada en tepeyi yöneten Mars Yücelius balıktan yönetiyor aynen. Çok fazla kurbanlık bir enerji var burada. Evet. Ya kurban O var ediyor ya kurban ettiriyor ya da kendini. aşırı bir bağımlılık durumu var. Evet ya da Bağlılık aşırı ya da bağımlılık. Evet. bağımlılık. Aynen, Ya aynen, bir aynen. madde bağımlılığı ya insan bağımlılığı yani. Evet, evet, Bu yani muhtemelen de zaten psikolojik sorunlar da var. Bu kadar evet, şeyin altında yani. evet. Dolayısıyla burada bir tık daha iyi olabilecek yani yerleşim diyebileceğimiz şey Venüs'ün balıkta olması. Hani ilişki içerisinde daha böyle şey olabilir, sakin, uyumlu, daha böyle hani ama işte orada da yine kurban kurtarıcı psikolojisine çok fazla Evet. girebilir. O da şimdi Aynen, onun diğer aynen. yanı. Venüs balıkta yücelimde de yalnız Evet, böyle bir şey var işte yani burada minnoş bir yapıya bürünüyor işte. evet. Zaten biz Aslında olmadığı gibi oluyor birazcık. aynen yani minnoş bir maske takıyor orada bize. Çok Evet, minnoş gözüküyor. evet, Yani zaten insanlar birbirlerine neden kızıyorlar? Sen gerçekten bana gerçek yüzünü belli etmedin diyerek birbirimize saldırmıyor evet, muyuz zaten? evet. Mesela işte Aynen. oradaki mesela Venüs balık vurgusu yani çok duygusal bir temayla yaklaşıyor. Eee, Romantik böyle çok her romantik şey. yaklaşıyor Aynen. yani ama aslında arka planda dönen sinsi bir şeyler var ve Venüs de yanık orada onu da söyleyeyim. Evet. Ha, Eee, doğru yanık güneş. yani orada çok fazla gizli tema var ve Mars da yanık. Yani Zaten Eee, 12'ye burada giriyor 12 diye burada. vurgusu var bak. Bu haritada çok fazla gizli tema var. Evet. Eee, Yani bir de şöyle bir risk var. Bence hani bu kadar böyle zor balık vurgusu olan insanlarda genelde bunu gözlemledim çünkü. Şimdi karşı tarafa kendi biçtikleri bir değer var. Ona göre başta belki ölüp bitiyorlar, böyle her şeyi yapıyorlar. Ama karşı tarafta tamamen farklı bir sevgi dili var yani. Ondan aynı şekilde alamıyor bu dönüşümü. Aynı evet, şekilde alamadığında hop birden mağdur durumuna yatıyor. Ve psikolojik anlamda onları zorlayacak ya da karşı tarafı zorlayacak ya da tehlikeye boyutuna varabilecek bu sefer davranışlara kaçıyor.
istemiyorlar. Çünkü karşı taraftan istediğini, yani onun verdiği gibi vermesini bekliyor, sevgiyi, ilgiyi gibi. Evet. Bırakamıyorlar da. O yüzden burası bayağı bir sıkıntı. Hani Evet. diyeceğim ki şu Merkür'dür, Merkür Kova'da kurtarsın diyeceğim. Bu da mantıklı düşünemiyor çünkü durağan pozisyonda. Merkür de Evet. durmuş O yani. da et. Hani geri de hareket etmiyor. Hani geri hareket etse Evet. gene bir hareket ediyor diyeceğim. Eski mantıklı düşünceleri gelebilir Evet. aklına falan diyeceğim. Bu da yani burada hani şey gibi, beyin donmuş durmuş gibi yani. Bir de Kova'nın inatçılığı eklenir bunun Bir üstüne. de bak orada Merkür hem es hem de çıkış esi mi giriş esi mi o? Giriş esi galiba değil mi? Buradan ben hareket ettiremiyorum şu an. Giriş esi ama hocam diye Giriş esi hatırlıyorum. tamam bak şimdi. Evet. O Merkür retroya çıktığında bir dakika Plüto'yla bak Plüto'yla Tirne yapıyor. Çok Üçgene güçlü bir gelecek. ama bak bu mesela akli şeyini gücünü yani aklını kötüye kullanmak isteyebilir ve bu Evet. yani O Merkür'de çok güçlü bir akıl var ama şeytani sıkıntılı. tarafı da yüksek. Evet. Bu arada ünlü bir katil falan haritası falan mı? Yok. Hayır. Eee, Normaldir. normal biri. Yani çok böyle yani çok şeytani bir şey görüyorum da Hocam haritanın zaten üzerinde. Lilith'te de üçgen var burada. Yani çok fazla entrika çevirme aynen kabiliyetleri görüyorum da haritanın içinde. Ben dedim acaba hani bir böyle katil haritası falan. Biz Yok. Aylin'le kriminal astroloji yapıyoruz böyle. Arada Hocam şimdi bunu vereyim, bir de bunu katil olarak inceleyin siz. ciddi söylüyorum bu haritada çok fazla entrika kalıbı var. Yani Ee, evet. Yani gizli tema çok yüksek. Yani gizli tema çok yüksek, çok baskın yani. Kurban etme ve kurban edilme evet. enerjisi çok yüksek bunun. Hani şey gibi birazcık bu tarikatlar, ayinler, Evet, evet, evet. şeyler var ya, İntisar böyle etme onun harita gibi. kültürüyle beslenmiş, bir şeye kendini adamış. Evet, çünkü neden? Hem sosyal yukarı tarafta ama Evet, aynı evet, zamanda gizli kapaklı. Aynı evet, zamanda o sosyalliğin gizli kapaklı olan şeylerin içinde koç gibi aynı zamanda hani öncülük de evet, edebiliyor. Ama evet, aslan olmak istemiyor çünkü aslan kendini ekran önüne çıkarmak ister. Onu istemiyor. evet, evet, Aynı zamanda dışarıya kendini iyi göstermek için de bir yengeç temasıyla aslında belki de bunu sevdiği için yaptığını söylüyor. Yani şimdi evet, bakın evet, bunları hep birleştirmiş olduk. Hani evet, nerede yengeç, nerede koç, nerede balık tek başına. Hani evet, hep evet. bunları anlatmaya çalışıyorum ben girdiğim ortamlarda o yüzden. Aynen. Çok güzel Zaten bir burada da sohbetti, Plüton var. Selen. Aynen hocam. Şimdi, senle, şöyle söyleyeyim, sen müsait olduğun zamanlarda benimle iletişime geç. Böyle Tamam hocam. programlar yapalım. Konuları sen Çok tespit et. sevinirim. Tamam. Öğrencilerime bu şekilde böyle programlar yapmak istiyorum. Ondan sonra konuyu sen seçiyorsun. Tamam Dilediğin hocam. zaman tekrar, seninle bu konuda muhabbet etmek isterim. Ben de çok Çünkü, isterim. takipçilerimiz de bu konuyla ilgili astrolojinin farklı bakış açılarını böyle bizim muhabbetimize katılsınlar. Evet. 2 astrolog bir konuyu tartışıyorlar. Çok çok Yani sevinirim. konuyu Evet. böyle anlatmak, insanlara bir muhabbet eşliğinde sanki böyle çay kahvelerinde alsınlar. Evet, Hani aynen. böyle güzel bir program yapalım. İsteği içerisindeyim. Ben de çok Selen, isterim. çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Ben teşekkür Muhabbet ederim. güzel oldu. Tekrar bekliyorum seni Selen. Kesin geleceğim hocam. Yazarım hemen zaten. Seni takip etmek isteyenler Instagram Selen Yüksek Astroloji. Evet. Selen Yüksek ile Astroloji Astroloji. arkadaşlar. Aynen. Instagram'dan takip edebilirsiniz Selen'i. Selen tekrar konuğumuz olacak arkadaşlar. Yeni konularıyla Selen seni bekliyoruz, tamam mı? İstedikleri konular olursa da konuşmamızı istedikleri bana da iletebilirler. Onu Tamam, da aynen. Instagram'dan Selen Yüksek'e yazın. Ne konularında konuşmak istiyorsunuz? aynen. Selen bu konuyla ilgili sizlere burada birlikte bu konuyu böyle enine boyuna tartışacağız arkadaşlar. Tamam mı? Selen Aynen. bir tarafından çekecek, ben bir tarafından çekeceğim. Böyle güzel bir muhabbet olacak. Çaylarımızı, kahvelerimizi içeceğiz. Aynen Muhabbetimizi hocam. yapacağız arkadaşlar. Selen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Size vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Çok üzere. memnun Kendine çok oldum. iyi bak. Siz de. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. En kısa sürede tekrar görüşeceğiz.